Keten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle örülen en kolay bot patik modellerinden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Yapımı gerçekten çok kolay ve tüm ayak numaralarına uygulaması da gerçekten çok rahat. Kolaylıkla diğer ayak numaraları için de yapabilirsiniz. 36, 37, 38 ayak numaraları için ben modelimi ayarladım. Gerekli malzemelerim: 2 renk patiklik ip kullandım. İğnem var ve 3 milimetrede şiş kullandım. Malzemelerimiz bu şekilde. Patiğimiz normal ayakta duruşu manken ayakta duruşundan çok daha güzel. Siz de yapınca gerçekten çok beğeneceksiniz. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, örgümüze öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Şişimi elime aldım. İpimi boynuma atarak örüyorum ben. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Böyle ilmeklerimizi atalım. Toplam 17 ilmeğe tamamlayalım. Örgünün şu an arka yüzündeyim. İlmeklerimi attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zaman bu şekilde yapıyorum. Sonraki ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum ve örgümün arka yüzünü tamamlayıp ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini örerek devam ediyorum. 6 tane ilmeği buraya şişime alacağım. 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğim burada şişimde. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim bu tarafta olacak. 3 tane ilmeğim ortada düz olarak öreceğim ilmeklerim olacak. Bu 3 tane ilmeğin hem sağından hem solundan ilmek artışı yaparak örgümü büyüterek ilerleyeceğim. Şimdi ipimi şişime bir kez doladım ve 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında şişime ipimi bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters, sonuncuyu düz örüyorum. 7 tane ilmeğim de bu tarafta oldu. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde ilk ilmeği yine örmeden aldım. Diğer ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Artık düz ilmeklerimiz belli. Nerede ilmek dolayacağımız belli. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini düz ilmeklerime kadar ters olarak örüyorum. Bakın 3 tane düz ilmeğime geldim. Bunlara geldiğimde şişime ipimi bir doluyorum. Delikli artma yapıyorum. Ve 1, 2, 3. Ortadaki 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Hemen sonrasında bir kez daha şişime doluyorum. Yine bir ilmek de burada arttırdım. Ve geri kalan ilmeklerimi son ilmeğe kadar ters, son ilmeği her zaman düz örüyorum. Bu şekilde kenarlarım daha düzgün çıkıyor. Bakın. Düz ilmeklerin hem başında hem sonunda birer ilmek dolayarak ilmek arttırmış oluyoruz. Bunu örgünün her ön yüzünde düz ilmeklerden önce ve sonra yapacağız. Ve her ön sırada 2 ilmek arttırmış olacağız. Şimdi buradan sonra 2 diş haroşa sırası ördüm. Bakın. Diğer rengime geçeceğim. Diğer rengimi alıyorum. Şimdi bu ipimizi düğümleyelim. Şu şekilde. Örgünün arka yüzündeyken renk geçişi yapacağım. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum.
Örgünün arka yüzündeyim. Hiç artma eksiltme yapmadan ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Her zamanki yaptığımı yapıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri düz ilmeklerime kadar ters örüyorum. Düz ilmeklerime geldim. Burada şişime bir doluyorum ve 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Hemen ördükten sonra bir kez daha doluyorum ve geri kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği her zaman düz örüyorum. Kenarlarım daha düzgün çıksın diye. Bakın bir diş haroşa sırası da pembe rengimle ördükten sonra diğer rengime geçiyorum. Diğer rengimle örmeye devam ediyorum. Örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme yok. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Şimdi tekrar diğer rengime geçtim. Bu rengimle şimdi yine 2 diş haroşa sırası öreceğim. Her ön sırada düz ilmeklerime gelmeden şişime bir dolayacağım. Düz ilmekleri örüp bir kez daha dolayacağım. Sonra geri kalan ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde her ön sırada 2 ilmek arttırarak ilerleyeceğiz ve ilmek sayımız gittikçe artacak. Bu şekilde istediğiniz renk geçişlerini yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yaptım bakın. 2 diş haroşa sırası bej rengimle, bir diş haroşa sırası pembe, diğer rengimle 2 diş haroşa sırası pembe rengimle bir diş haroşa sırası ördüm. Böyle toplamda pembe rengimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa örmüşüm. Pembe rengimle 10 defa ördükten sonra diğer rengime geçtim. Oraya gelince birlikte yapalım. Evet, patiğimin örgüsünü bakın buraya kadar tamamladım. Her ön sırada aynı şekilde artma yapmaya devam ettim. Bakın düz ilmeklerin bu taraflarında böyle deliklerimiz oluşuyor. Aynı şekilde bu tarafta da. Pembe rengimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa böyle tekrar ettikten sonra diğer rengimle örmeye devam ettim. Pembe rengimizi artık burada bıraktık. O ipimizi kestik. Diğer rengimizde ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 diş haroşa sırası ördüm. Yine aynı şekilde burada artmalarıma devam ettim. Şimdi elimde toplam 103 tane ilmeğim var. 103 ilmek olana kadar böyle artma yaparak ilerledik. 17 ilmekle başlamıştım. Bunun uzunluğuna ya da ayağımıza nasıl olacağına bakın şu şekilde karar veriyorum. 2'ye katlıyorum örgümü. Şu uzunluğuna bakıyorum. Bakın. Haroşa örgü olduğu için böyle biraz da esneterek bakın. Ayağımızı şöyle koyduğumuzda bakın şu şekilde tam boyu olmuş oluyor. Siz de bu şekilde ayağınızı ölçerek ne kadar örmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Ben şimdi artmalarımı artık burada bitiriyorum. Bu uzunluk bana yeterli geldiği için. Şimdi bir sırada artma yapmadan öreceğim. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmeklerin hepsini tamamını ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Evet, 103 tane ilmeğimle böyle ilmeklerin tamamını örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Ve bir diş haroşa sırası yapalım. Yani şu sırayı oluşturalım. Örgünün ön yüzüne geldiğimizde ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. Evet, bakın bir diş haroşa sırası ördüm. 103 tane ilmeğimle. Bakın burada düz ilmeklerimi de ters ördüm ve artma işlemi yapmadım. Elimde yine 103 tane ilmeğim var. Buradaki haroşa sıralarını saydığımızda bakın şu renkli, şu pembeden sonra 14. diş haroşa sırasını ördük. Şimdi 15. diş haroşa sırası
öreceğiz ve örerken ilmekleri kapatacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. Böyle bakın ilmekleri kapatarak gidiyoruz. Tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Evet, bir ilmeğim kaldı. Onu da bir defa ters olarak ördüm. Şimdi ipimi burada kısa keseceğim. Şöyle de sıkıştıralım. Patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi iğneme ipimi geçirip geliyorum. Evet, bakın bu şekilde tam böyle kare bir parça oluşturmuş olduk. Şöyle şu kısımda sivrilik oluşmasın diye 17 ilmekle başladım ben. Şimdi şöyle tersini çevirelim. Yine şu parmak uç kısmından dikmeye başlayalım. Bakın burası parmak uç kısmı olacak. Şöyle kıvıralım. İğnemize ipimizi geçirdik ve buradan dikmeye başlayalım. Ucunu düğümlemedim ben. Şimdi burada düğümleyeceğim. Düğümledikten sonra böyle dikerek ilerleyelim. Bakın şu şekilde ilmeklerin şu iç tarafına karşılıklı gelen taraflarını alalım. Bakın şöyle. Bu şekilde değil de şöyle buradan da bu ilmeği alalım. Bu şekilde dikerek ilerleyelim. Şu kısımlara kadar gelelim bakın. Buranın genişliğini ne kadar istiyorsanız o kadar şu kısmını dikelim. Evet, dikim işini bitirdim ben. Bakın böyle buradan başladım. Buraya kadar geldim. Bunu biraz aşağıdan biraz daha da yukarıdan yapabilirsiniz. Bunu kararını ayağınıza giyerek, yani dikim işini bitirmeden, ipinizi koparmadan ayağınıza bir giyin, ölçün. Bu mesafenin nerede kalması gerektiğine o şekilde karar verin. Şimdi düz tarafını çevirelim patiğimizin. Bakın şöyle diktiğimiz yerlerde ilmeklerin iç taraflarından dikiş yaptığımız için hiç rahatsız eden bir tarafı yok. Gerçekten çok rahat oluyor. Şimdi bakın diğer patiğimizin böyle manken ayakta duruşu bu şekilde. Şimdi bu patiğimi de hemen giydirelim. Evet, bu şekilde manken ayağıma da giydirdim. Bakın bu sizinle birlikte video esnasında ördüğümüz patiğimiz. Şöyle taban kısmını da göstereyim. Gerçekten ayakta duruşu çok güzel. Örmesi de bir o kadar kolay. Bu şekilde inşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni ilk defa bu videomda tanıyanlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın.